Dresden'deydim ve bekardım. Evlilik hazırlığı, gelinlik damatlık seçimi, iş değiştirmeye karar verdim. Neyse evimizi bulduk. Ağustos ayında yeni işime başladım. Bu sefer evdeki hesap çarşıya uymadı. Belki de Almanya'da en hızlı yaptığım şeylerden birisi bir buçuk ay gibi bir sürede ben ehliyetimi aldım. Ve bu bilgiyi de sizinle ilk defa paylaşıyorum. Önümüzdeki birkaç ay videolara ara vereceğim. 2025 ne yıldı ama. Umarım sizin için de benim için olduğu kadar yoğun, öğretici ve dönüştürücü bir yıl olmuştur. Çünkü şimdi geriye dönüp baktığımda 2025 ilk günlerinden, ilk aylarından şimdiye kadar beni bambaşka birine çevirdi. Hayatımdaki birçok şey bu sene tamamıyla değişime uğradı. Bu videoda sizinle biraz 2025 yılı hakkında konuşmak istiyorum. Bu yıl içerisinde henüz bilmediğiniz, sizinle paylaşmadığım haberler var. Bu video Almanya ile ilgili değil, daha çok Almanya'da yaşayan İlker'le ilgili bir video olacak. Umarım beğenirsiniz. Lafı fazla uzatmadan hadi videoya geçelim. Şimdi 2025'e ilk girdiğimizde Dresden'deydim ve bekardım. Bildiğiniz üzere Mart ayında evlendim. Zaten Ocak, Şubat ayları da evlilik hazırlığı, gelinlik damatlık seçimi vesaire vesaire. Kağıt kürek işleri, otel seçimi, gidiş gelişlerin planlanması derken yoğun geçmişti. Mart ayında evlendikten sonra iş değiştirmeye karar verdim. Videolarımda size bahsettiğim nasıl iş aranır, mülakatlara nasıl hazırlanılır gibi konuları bizzat kendim yaşadım. Nisan-Mayıs ayı da bu şekilde geçti. Mayıs ortası gibi artık yeni işimi bulmuştum ve kontratı imzaladım. Bu sefer benim için var olan işimden istifa süreçleri başladı. İstifa süreçleriyle birlikte yer değiştirme, ev arama, taşınma gibi yine videolarda size anlattığım her şeyi kendim uyguladığım bir süreç başladı. Ama bu süreçlerde biliyorsunuz ki videoları hiç aksatmadım. Haftada bir video atmaya devam ettim. Neyse evimizi bulduk. Ağustos ayında yeni işime başladım ama bu sefer evdeki hesap çarşıya uymadı. Evet evi bulmuştuk, eşyaları taşıdık, yerleştik. Bir yandan ben işe gidiyorum, bir yandan geliyorum evde yerleşmeye çalışıyoruz. Ama evle iş arasındaki mesafe tahmin ettiğimden çok daha uzun sürmeye başladı. Normalde evimle işim arası 15 dakikayken araçla gittiğimde Almanya'nın toplu taşıma sistemini kullanarak gidip geldiğimde bu 15 dakikalık süre 1-1,5 saate çıktı. Yani buradaki toplu taşıma sistemi tamamen rezalet. Ben Dresden'de yaşarken böyle bir şeyle hiç karşılaşmadım. İşe gidiş geliş sürem 15-20 dakikaydı ama buraya geldiğimde 1-1,5 saate çıktı. İnanılmaz bir fark. Tabii bunu beklemiyordum. 1-1,5 saat git, 1-1,5 saat gel. Toplamda 2-2,5 saatim, 3 saatim neredeyse yolda gidiyordu ve eve geldiğimde inanılmaz yorgun olmaya başladım. Tabii bu süreç böyle devam etmez. Ben bir an önce ehliyet işlemlerini hızlandırmaya başladım. Bu süreçte belki de Almanya'da en hızlı yaptığım şeylerden birisi 1-1,5 ay gibi bir sürede ben ehliyetimi aldım. Hem yazılı sınavı tamamladım hem de pratik sınavı tamamladım. Ama bu bilgiyi sizinle paylaşmamıştım. Bu video aracılığıyla onu paylaşıyorum. Şimdi ehliyet sürecini hızlandırmamdaki birinci sebep tabii ki işe gidiş geliş sürelerimi kısaltmaktı. Ama bir diğer sebep de Eylül ayında baba olacağımı öğrendim ve bu bilgiyi de sizinle ilk defa paylaşıyorum. Güzel dilekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Dedim ki bebek geliyor, bizim doktor randevuları olacak, eşyalar almamız gerekiyor, bunları taşımamız gerekecek. O yüzden ben en iyisi bir araba alayım. Ehliyeti Ekim ortası gibi başladım. Kasım sonu gibi ehliyetimi elime almıştım. Ama araba almak o kadar da kolay olmadı. Hala arabam yok. Umuyorum ki 2026'da ilk yapacağım şeylerden birisi güzel bir araba almak ve bu süreçlerde gerçekten çok yoruldum, çok vakit kaybettim. Kendime ayıracak vaktim olmadı ve video süreleri de normalde siz bu videoyu 15-20 dakika içerisinde izleyip bitiriyorsunuz ama bunun hazırlık süreci yaklaşık 8-10 saat sürüyor. Videoyu çek, montajını yap, kapağını hazırla. Bu 8-10 saatlik sürede benim için gerçekten o dönem hayatımda olmayan bir süreydi. Bu yüzden son zamanlarda videoları biraz aksattım. Ama videoları aksatmamdaki sebep
süre bulamıyor olmamdan ziyade biraz da artık motivasyonumun düşmüş olmasıydı. Çünkü bir yıldır YouTube'da video çekiyorum. Sizlerle bir aradayız. Ama herhalde YouTube tarihinde bir yılda 5000 aboneyi aşamayan nadir kişilerden biri olabilirim. Yani demem o ki emeğimin karşılığını alamadığımı hissetmeye başladım. Ben de dedim ki İlker, belki bir şeyler yanlış gidiyordur. Belki bir şeyleri yanlış yapıyorsundur. Biraz bekle, ara ver. Hayatını düzene sok. Çünkü taşınma süreçleri, Almanya bürokrasisi, ev arama, ev bulma, yerleşme derken gerçekten mental olarak yorulmaya başlamıştım. Bu yüzden YouTube'a bir süre ara vermeye karar verdim. Bu da sizinle paylaşacağım bir diğer haberdi. Kendimi biraz toparlayıp, hayatımı biraz daha düzene koyup tekrardan geri gelmek istiyorum. Ama en azından önümüzdeki birkaç ay videolara ara vereceğim. Instagram'a daha fazla ağırlık vermeyi düşünüyorum. Eğer siz de benimle iletişimde kalmak ve beni Instagram'dan takip etmek isterseniz beni Instagram'da bu kullanıcı adıyla bulabilirsiniz. Bu kararı vermemin temel nedenlerinden birisi de emeğinin karşılığını alamıyor olmak. Özellikle bu yoğun dönemde gösterdiğin emeğin karşılığını alamıyor olmak biraz üzücü. O yüzden belki de dediğim gibi bir şeyleri yanlış yapıyorumdur. Bir şeyleri düzeltmem gerekiyordur. Kendime biraz zaman ayırıp neyi nerede yanlış yaptığımı tespit edip daha sonrasında da bunları düzeltmiş bir şekilde YouTube'a tekrardan geri gelmek istiyorum. Dediğim gibi 2025 benim için her ne kadar hiç gezmemiş, hiç yeni yerler görmemiş olsam da dolu dolu geçti. Evlendim, işimi değiştirdim, evimi değiştirdim, yaşadığım şehri değiştirdim. Yabancı bir ülkede yaşarken bunları yaptım ve bütün kağıt kürek süreçleriyle tek başıma ilgilendim. Bunun yanında yeni aileme yeni bir üye katılacağını öğrendim. Almanya'da ehliyet dönüşümü sürecimi tamamladım. Kısmetse en kısa sürede araba alacağım. Yeni işime adapte olmam, yeni eve adapte olmam, yeni aileme adapte olmam gereken süreyi de daha verimli kullanmak istiyorum. Umarım siz de bu süreçte beni yalnız bırakmayıp yine Instagram'dan takip ederek desteğinizi gösterirsiniz. Çünkü 2026'da en az 2025 kadar farklı ve dönüşümün devam ettiği bir yıl olacak. Yani 2023 Mayıs ayında Almanya'ya taşınmış bir İlker olarak son 3 yıldır hayatımdaki değişimler, hayatımdaki dönüşümler her ne kadar kontrolüm altındaymış gibi görünse de aslında beni bambaşka bir İlker haline getiriyor. Çünkü buraya geldiğimde bekardım. Bir sene öncesine kadar hatta bekardım. Şu an evlendim ve baba oluyorum. Yeni bir ülke, yeni bir şehir, yeni bir iş yeri, yeni bir çevre. Bütün bunlarla daha doğru şekilde, daha iyi kanalize olmuş bir şekilde uğraşmak ve bunların, bu değişim ve dönüşümün üstesinden gelmek istiyorum. 2025'te büyük değişim ve dönüşüm oldu benim açımdan. 2026'da yine aynı şekilde devam edecek. Umarım güzel, hepimiz için güzel bir yıl olur. Sizin de bu şekilde yeni yılınızı kutluyorum. Seneye daha güzel günlerde görüşmek üzere. Bye bye.